Merhaba arkadaşlar, ben Adnan Bakkal. Bir Bumbiç yayında sizlerle tekrardan beraberim. Bugünkü yayınımız arkadaşlar dubleks operasyonuna yönelik olacak. Uzun zamandan beri yapmıyorduk. Genelde fırsat buldukça hafta sonları yayın yapmaya çalışıyoruz. Dubleks operasyonumuzda neler gelmiş? Kanatlı gelmiş, uyum gelmiş, üçlü gelmiş, titan gelmiş, ocak, anakart. Anakartı bir arkadaşımız yayını beklemeden saldırmış. Sorun değil. Minotaur gelmiş arkadaşlar. Tek atılır mı? Şöyle baktım ben adalara. Uyum dışında tek atma şansı var ama uyum biraz sıkıntılı gelmiş. Sağlık olsun diyelim. Şimdi gençler. Şöyle bir bakalım. Kimler hazır? Mehmet Güneş hoş geldin. Aleykümselam. Selim hoş geldin. Evet, tekrarı vereceğim. Aynen onu anakarta yönelik tekrarı izleyeceğiz. Mehmet arkadaşımız maşallah tek atmış orayı. Dur hemen şu telefonu sessiz alayım. Evet, Nezir geldi. Mehmet burada. Evet, Burak da burada. Tamam, bir anakartı izleyelim. Şimdi anakart izleyelim. Tamam. Şimdi anakarta Mehmet arkadaşımız yapmış saldırısını. Karışık düzen. Ne var burada? Klon piyadeler var. Şokçumuz var. Doktor Vitamin var. Karpuzcularımız var. Ve Anna'mız var. Bu liderler gerçekten çok önemli. Ice King'den selamlar. Ha, Nightwish. Merhaba Muhammed, hoş geldin. Oyunun sesi nasıl? Benim sesim nasıl? Oyunun görüntüsü, benim görüntüm. Mehmet arkadaşımızı tebrikler. Burayı tek attı. Evet. Ses ve görüntüde sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? Liderler çok etkili arkadaşlar saldırılarda. Gerçekten çok etkili. Ama maalesef lider çıkartmak için de bol para harcamak gerekiyor. Camper. İyi yayınlar hocam demişsin. Teşekkürler, hoş geldin. Ahmet hoş geldin. Aleykümselam. Teşekkürler. Yavaştan anlamıştım ben de liderin önemini abi. Ondan ötürü oyuna güle güle dedim. Bedava şekilde o dilleri toplamak ömür sürer. Aynen, maalesef. Yani para harcamadan o liderleri çıkartmak ayrı bir sorun. Çıkarsanız bile onların seviyelerini yükseltmek ayrı bir sorun. Evet. Gayet güzel ses ve görüntü demişsin Mehmet. Teşekkürler. İbrahim hoş geldin. Abi görüntü çok iyi. Çok yakışıklı görünüyorsun demişsin. Teşekkürler. Ahmet Serdar. Yayın çok net, görüntü kalitesi çok iyi demişsin. Teşekkürler Ahmet. Sağ ol. Oyun bu, aman yayın bu arada 2K, bilginiz olsun. YouTube ayarlarından, görüntü ayarlarından dilerseniz 2K seçebilirsiniz. Böylelikle görüntü kalitesi daha net olur. Vallahi tebrikler Mehmet. Mehmet arkadaşımız anakartı tek attı. Bakalım diğer adalar nasıl olacak. Elimize kolumuza sağlık.
Şimdi. Evet, diğer adalar. Evet. Kim saldırmak ister? Bekleyen arkadaşlar var. Hemen bakalım. Tamam, o zaman bir Mehmet olsun, iki Ökkeş olsun. Emre hoş geldin. Naptin'e karşı sorumluluğunuz. Operasyon ödülüne geliyor. Operasyon ödüllerine geliyor arkadaşlar. Vallahi şu an tam net hatırlamıyorum ama 29 elmas garanti geliyor. Yaklaşık 3,5 altın, 2,5 da yanılmıyorsam odun, taş, demir geliyor. Selim hoş geldin. Aleykümselam. Mehmet arkadaşımız Minotaur'a saldırıyı izleyelim. Samet Varcan. Adnan abi iyi yayınlar demişsin. Teşekkürler Samet, hoş geldin. Oyun ile uzun süre ilgilenemedim. Lider güncellemelerinden sonra birkaç hafta oynadım. Şu an için lider açmak vesaire uğraşmaya değer mi? Valla Selim, buraya harika Zoka saldırılarının var biliyorum. Selim arkadaşımızın, yani Ado adlı arkadaşımızın videolarını, eski videoları izleyebilirsiniz. Özellikle Sahipsiz Umut gibi operasyonlarda sağ olsun Selim baya güzel Zoka saldırıları yaptı. Ama bu proto birlikler sayesinde, hele hele bir de gelen, siz söyleyin, liderler sayesinde artık duplex operasyonu gibi özellikle operasyonlarda Zoka çok tercih edilen bir şey değil. Belki bir iki tane adada tercih edilir, o ayrı mevzu. Liderleri gelince arkadaşlar, valla liderler kolay kolay çıkmıyor. Yani bir liderin çıkması için en az 70 ya da 80 tane bilete ihtiyaç var. Yani elit lider için söylüyorum. ...70 tane 80 tane bilet toplamak ayrı bir dert. Toplasan bile sadece bir tane elit lider çıkıyor. Başka da çıkmıyor. İkinci bir elit lider için tekrardan bir 70-80 tane lazım. Yani bilmiyorum. Ya da bol bol para yatırmanız lazım. İş artık tamamen paraya döndü. Biraz sıkıcı oldu ama yapacak bir şey yok. Yani sıkıcı derken oyun artık sıkıcı olmaya başladı. Çünkü her şey paraya dayandı. Belki izliyorsunuzdur farklı YouTube paylaşımları yapan, oyun paylaşımı yapanları. Adamlar öyle bir para yatırmışlar ki maşallah. Yani değer mi? Teknik olarak değmez şimdilik. Özcan hoş geldin. Aleykümselam. Emrah abi merhaba. Bu elit lider alımında Teğmen Linea etkinliği 15 saat sonra bitiyor. Muhtemelen başka bir lider gelecek. Evet, şey gelecek arkadaşlar. Belki izlemişsinizdir, fark etmişsinizdir. Eline sağlık Mehmet. El bombacısı lideri gelecek. Ben şey bekliyordum. Helikopter lideri bekliyordum ama el bombacısı lideri gelecekmiş. El bombacısı liderin de özelliği el bombacısı yerine, hemen bomba yerine şey atıyor. Atıp geri gelen bir alet vardı. Neydi o? Bumerang atıyor. Yani attığı zaman birden fazla tarete hedef alıyor. O da ilginç, güzel. Ama
Dediğim gibi onu da çıkartmak istiyorsanız en az 70-80 tane bilet lazım. Yani her ay bu şekilde anlaşılan Supercell bunu alışkanlık haline getirecek. Her ay bir lider getirecek. Ve bunun için de bol bol para isteyecek işte. Hepsi o. Ha, mevcut elit lider dışında başka liderler gelebilir mi? Gelir arkadaşlar. Mesela şu an sağlıkçı lider var. Sağlıkçı lider çıkmayabilir. Onun yerine ne çıkar? Siz söyleyin. Diğer teğmenlerden çıkabilir. Yalnız diğer teğmenlerin çıkmasını istiyorsanız size tavsiyem normal elit lider sandığı değil de klasik lider sandığı açın. Daha mantıklı olur. Ama elit lider istiyorsanız özellikle ister bugünkü sağlıkçı olsun ister geçen ayki Anna olsun o zaman klasik sandık yerine elit lider sandığı açmanızı tavsiye ederim. Şu saldırılar bitsin onları da gösteririm size sıkıntı değil. Valla Özcan şanslısın. Yani tamamen şans. Keşke böyle 70-80 bilet yerine 40 bilette bir çıksa. Ama teknik olarak en az 70 bilet istiyor. Özcan benim şansım iyi demişsin. Evet Emre yeni gelecek lider iş yapar mı? Valla bilmiyorum ki ne kadar iş yapar. Artık el bombacısı kim kullanıyor? Ne kadar kullanılıyor? O da ayrı bir tartışma konusu. Murat Koşal. Hocam uygun kendi kendine imha ediyor. Ha, oyun kendi kendine imha ediyor her ay. Ha, yani bu işin cılkı çıktı. Şimdi 30 tane lider var. Hadi şu liderleri belirli sürelerde getirselerdi iyi olurdu. Yani 30 tane lideri aynı anda getirdiler. Şimdi 30 tane lideri aynı anda getirirsen 30 tane lideri yükseltmek için mecburen insanları para harcatmaya zorluyorlar. Bu da sıkıntı. Evet Ökkeş eline sağlık. Değer mi? Valla paranız varsa harcarsınız ama ben artık sıkıldım yani oyundan. Evet, aleykümselam Serdar. Hoş geldin. Evet. Samet Varcan. Savaşçı elit lider var mı abi? Var. Yanılmıyorsam ya 2 tane mi var? Gösteririm birazdan. Özcan şans %50 ama kime neye göre? Sandık açtıkça o şans %60'a, %70'lere, %80'lere çıkıyor. Sağlıkçılara yönelik teğmen lider yok herhalde. Çavuş vardır. O zaman çavuşun çıkma ihtimali daha yüksek teğmenlere nazaran. Önceden 4-5 tane hesapla oynardık ki benim şu an 4 tane 5 tane hesabım var ama bu son güncellemelere göre düşünecek olursak maksimum 2 hesap yeter. Hatta mümkünse tek hesapla oynayın. 2 bile yerine göre fazla eğer para harcamak istiyorsanız.
Çünkü harbi çok para istiyor artık oyun. Sağlıklı şimdi liderlere bakarız arkadaşlar. Şu saldırılar bir bitsin. Onlara bakacağım şimdi. Tamam. Lider etkinliği yapıyor musun abi? Yok. Yani şöyle. Biriktikçe sandık açıyorum. Ama kolay kolay birikmiyor. 10 tane bilet biriktiriyorum. Sonra 10'luk bir sandık açıyorum. Sonra bekliyorum tekrardan 10 bilet biriksin diye. Yani o da şansına. İkinci timde saldırı olmayacak. İkinci time zamanımız olmayabilir. Çünkü onlar 21'de açıyorlar. Daha 2 saat var. İkinci tim ama bilmiyorum ki Yalçın buralardaysa sorarız. Burak eline sağlık. Şimdi ikinci timi göstereyim arkadaşlar size. Şu an bizim timde yer yok ama ikinci timde yer var. Teratpak diye aratırsanız karşınıza çıkıyor zaten. Teratpak versiyon 2.0. Buyurun gelin. Burada da bol bol dediğimiz gibi sahipsiz umut açılıyor. Arada bir de dubleks açılıyor. Evet. Minotaur bitti, anakart bitti, ocak bitti. Evet, üçlüye Muhammed arkadaşımız giriyor. Samet, abi lider etkinliği nasıl yapılıyor? Bumpas gibi olan. Dur onları göstereyim. Şu saldırılar bitsin.
Yani uzun zamandır bir oyuna girmediyseniz doğal olarak bazı şeyleri kaçırmadınız ama çok da önemli değil o kadar. Yani tekrar söylüyorum, eğer para yatırmaya niyetiniz yoksa gelen liderlerin ne olduğu, kim olduğu çok da önemli değil. Siz eski usul kaldığınız yerden devam edin. Ama paraya yatırmaya niyetiniz varsa orası ayrı bir durum. O zaman doğal olarak liderlere önem verin. Liderler bir nevi proto birlik gibi. Proto birliklerin minik hali. Dertliyim. Hocam bir sıkıntı olur mu? Kanalı tanıtıyorum. Tanıt sıkıntı yok. Ah, şuradaki roket gitseydi burası da tek atılırdı. Aslında tabii 30 tane lider var. 30 tane liderin hepsi de işe yarıyor anlamında söylemek elbette yanlış olur. Kimileri işinize yarar, kimileri işinize yaramaz ama işe yarayanlar var mı? Var. Mesela sağlıkçı yeni gelen harika. Bir nevi doktor vitamin gibi çalışıyor. Ya bundan önce gelen Anna, o da harika. Bir nevi karpuzcu gibi çalışıyor. Liderleri tanıtırım arkadaşlar. Furkan hoş geldin. Ya ben de çok iyi tanımıyorum. Çünkü bende de çoğu çıkmadı. Ah ah. Şuradaki roket gitseydi burası da tekti. Şans. Evet. Murat Koşal. Hocam bir yayını belki sadece lider üzerine yapabilirsiniz. Valla bende çok fazla lider yok arkadaşlar. Şimdi bendeki liderleri söyleyeyim. Mesela bu fena değil. Güzel bomba atıyor etrafa. Sağa sola otomatik olarak. Bakın bu çok güzel. Teğmen Julius. Harika bir yeteneği var. Kalkan özelliği var. Çoğu özellikle bütün saldırılarda çok işe yarıyor kalkan özelliği. Valla bu tam olarak ne işe yarıyor? Ben de anlamadım. İşe yarıyordur mutlaka. Bunun attığı bir şeyler var. Hava birimleri. Bir nevi onlar da kalkan görevi görüyor diye biliyorum. Bakın çok önemli liderlerden bir tanesi Doomfetti. Yalnız bunun aktif yeteneğinin şu şaf özelliğinin aktif olması gerekiyor. Şaf özelliği aktif olduğunda uzaktan istediğiniz tareti indirebiliyorsunuz. Ee, Yani bir nevi sis atar gibi taretlerin üzerine sis atıyorsunuz. Linnea zaten şu an mevcut olan lider. Bir nevi Doktor Vitamin gibi. Bu da Anna. Burada bir nevi şey gibi çalışıyor. Siz söyleyin. E, Karpuzcu gibi. Bu ne kadar işe yarar? Elbette değişir. Yani şunlar çok fazla işe yarar mı onu bilmiyorum. Mesela burada yönlendirmeye yönelik olanlar var. Mayın temizleyenler var. Bunlar ne kadar işimize yarar? Ayrı bir mevzu. Bu ne işe yarar? Aktif yetenek. Takımı belli bir yere götürmek. Ha, bu Çavuş Soyo. Bakın bu güzel.
Bu da öyle. Ama tek gemi olarak Zoka'yı istediğiniz bir tane taretin yanına götürebilirsiniz. Özellikle operasyonlarda jenleri patlatmak istiyorsanız tek gemi olarak Çavuş Sayo'yu kullanarak sis içerisinde bile götürmenize gerek yok. Hatta yine de sis içerisinde götürün, ayrı mevzu. Kendi kendine gizliyor ve gizleyerek hiçbir tarete yakalanmadan atış yapıyor. O yönü çok güzel. Bilmiyorum bu ne kadar işe yarar. Aktif yenide tankları bir yere götürmek için. Ha bakın burada bir tane sağlıkçı var. Yani sağlıkçı, bu sağlıkçı değil mi? Evet. Bu da birkaç kez kullandım, hoşuma gitmedi. Bu da mayın temizliyor. Niye? Benim hoşuma gitmedi ama. Bakın bu da çok güzel. Çavuş Alejandro. Bu da kalkan özelliği var. Harika. Kendi birliklerine, kendi gemisindeki birliklere kalkan sağlıyor. Yine çavuş neyse, ne adı neyse, bombardıman özelliği var. Hasarı biraz düşük ama çok fazla bombardıman, sağa sola atış yapıyor. Yine MK lideri var. Ne diyor? Takımı belli bir yere götürmeye yarıyor. Yine helikopter lideri var. Bu da aynı şekilde takımı belli bir yere götürmeye yarıyor ama valla şu çıkarsa çok iyi olur. Mokka en çok sevdiğim liderlerden birisi Mokka. Bende çıkmadı. Diğer hesabımda var da burada yok. Bir nevi el bombacıları gibi her yere atış yapıyor. Yine topçular gibi, el bombacıları gibi uzaktan atış yapıyor. Zokalar gibi değil. Yani hem mesafesi uzun hem de her yere atış yapıyor. Ve işin daha da güzeli şu Mokka'nın mayınlardan etkilenmiyor. Yani mayınların üzerinden rahatlıkla bu Mokka ile geçebilirsiniz. Hiçbir mayın bunları patlatmıyor. Böyle güzel bir özelliği var. Julia ise bu da güzel. Sağlık değerini arttırıyor ve kolay kolay ölmüyor. Bir tane şurada savaşçılar için çavuş Koa var. Bir tane evet çavuş var. Bu da çıkmadı ama çıkar inşallah. Ne işe yarıyormuş? 6 saniyede bir rakiplere sataşarak birliği hedef almalarını sağlar. Ha. Anlaşılan bunun sağlık değeri oldukça yüksek. Savaşçılara saldırmak yerine bir nevi bizim Bullet'in sataşmasına benzer bir durumla hareket ediyor. Ha. Evet, Nezir arkadaşımız Titan'a saldırmış. Yani farklı farklı özellikleri var liderlerin. Kimileri işimize yarar, kimileri işimize yaramaz ama sonuçta işimize yarayacak olan liderler de var. Lakin çıkması lazım. Sadece bir kere çıkması yetmiyor. Birçok özelliğinin aktif edilebilmesi için birden fazla çıkması gerekiyor. Tamam, eline sağlık Nezir. Şu Nezir'i hızlı bir şekilde izleyelim. Bakın Mokka dediğim birlikler uzun mesafe atış yapıyor. Bakın bir gemi geride kaldı. El bombacıları gibi her yere atış yapıyor. Gerçekten çok hoşuma gidiyor Mokka. Tabii çıkması lazım ama bayağı hızlı gidiyormuş maşallah. Çok hızlı gidiyor. Nezir değişik bir taktik denemiş.
Elit lider sandığından diğer elit liderler çıkar mı? Emrah. Valla şu ana kadar bende çıkmadı ama yani umarım çıkar. Yoksa elit liderler çünkü başka türlü çıkmıyor. Mesela tekrar gösterelim şuradan. Elit lider sandığından sadece elit liderler çıkıyor. Mesela şu an ne diyor? 75 tane bilet harcarsam teğmen çıkma ihtimali var. Ha, bu sağlıkçı mı gelir yoksa bir önceki Anna mı gelir? Onu bilemem. Yani teğmen Linnea mı gelir yoksa teğmen Anna mı gelir? Orası şans arkadaşlar ama %100 teğmen çıkabilmesi için 75 tane bilete ihtiyaç var. Sıradan lider alımlarında da mesela şu anki istatistiklere bakıyorum. 32 tane bilet harcarsam teğmenlerden diğer teğmenlerden yani elit lider değil de yani Linnea ya da Anna değil de örneğin Roberto, örneğin Julius, örneğin Dunfetti gibi liderlerde çıkma ihtimali oradan var. Ama tekrar söyleyeyim, elit lider sandığından sadece elit liderler çıkıyor arkadaşlar. Diğer liderlerin çıkma ihtimali düşük. Bilginiz olsun. Şimdi evet, Real. Bir sonraki lider el bombacısı arkadaşlar. Şurada bir yerde, evet, burada. Ne atıyor? Bumerang atıyor. Bumerang attığı zaman ne oluyor? Birden fazla. Normalde bir bombacı bir tane hedef alır. Örneğin sadece bum topunu hedef alır. Ama lider birden fazla bumerang attığı zaman bumerang adı üzerinde bumerang etkisi yaratarak birden fazla tareti hedef almış oluyor. Öyle bir özelliği var. Şimdi bu beceriler nasıl açılıyor? Örneğin Teğmen Hano. Şuradaki beceriler nasıl açılıyor? Aynı teğmenden ikinci kez gelirse 1, 2, 3, 4, 5 yani aynı teğmenden 5 tane gelirse bütün beceriler açılıyor. Yani her bir kademe bir teğmene bedel. Bir tane bir teğmen gelirse atış disiplini gelir. İkincisi zaten bir tane geldiğinde kendisi geliyor. İkincisinde atış disiplini. Üçüncüsünde ekstra eğitim. Dördüncüsünde arttırılmış koruma. Beşincisinde artık bütün özellikler açılmış oluyor. Aynı şey diğer teğmenler için de geçerli. Örneğin bir kere geldi. Şu an birincisi aktif. İkincisinin aktif alabilmesi için ikinci kez gelmesi gerekiyor. Üçüncü kez, dördüncü kez, beşinci kez. Yani her lideri maksimum seviyeye getirebilmeniz için her birinden 5'er tane gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Zoka saldırısını tekrardan izletirim. Şu normal saldırılarımız bitsin. Evet, Aytaç arkadaşımız kanatlıya saldırıyor.
belli bir seviyede el bombacısını almak mantıklı mı? Eğer cephanenizde el bombacısı aktifse alın arkadaşlar, sıkıntı yok. Ama cephanenizde el bombacısı aktif değilse çok da işinize yaramaz. Yani onun almış olmanız ya da çıkmış olması işinize yaramaz. Yani ileriye yönelik yatırım yapmak istiyorsanız olabilir. Örneğin karargahınız 10 ama size el bombacısı lideri çıktı. Ne işinize yarar? Hiçbir işinize yaramaz. Çünkü kullanamayacaksınız. Daha doğrusu kullanırsınız da sadece lideri gemiye alıyor. Onun dışında herhangi bir el bombacısı alamıyorsunuz. Örnek olsun diye söylüyorum. Ama ileriye dönük yatırım yapmak istiyorum diyorsanız alabilirsiniz. Sıkıntı değil. Lakin bunları kaçırdığın zaman geri dönüşü de yok. Bilmiyorum nasıl bir mantıkla çalışıyor. Yani o elit sandığından bütün elit liderlerin çıkma ihtimali var mı? Yoksa sadece o günkü elit lider mi çıkacak? Ya da bu elit lider etkinliği ne kadar devam edecek? Gerçekten bilmiyorum. Taretlere eklenen şey Samet, evet, aksesuar. Onlardan şunları çıkart, taretlere ekle dediğin aksesuar var mı? Var. Şu saldırılar bitsin arkadaşlar, hem liderlerle ilgili hem aksesuarlarla ilgili konuşuruz. Yılbaşı dekorasyon ağacı büyük ihtimal gelmez. O belli bir bayağı bir zaman önce bir etkinlik dolayısıyla hediye edilmişti. Büyük ihtimal gelmez. Ama şeyi söyleyebilirim ancak çok sorulan bir aksesuarlardan birisi. Yani o sahildeki neydi o? Şu hoparlör, parti hoparlörleri. Bunlar da Mart ayına geliyor, bilginiz olsun. Ama onun dışında mesela şurada ekstradan yılbaşı ağacı var. Büyük ihtimal gelmez. Aytaç, eline sağlık. Evet. 1, 2, 3. 3 yer kalmış. Özcan, yani eğer yarın gelecek olan el bombacısı lideri hoşunuza gitmiyorsa biletlerinizi bir sonraki aya saklayın, biriktirin. Şimdi şuradan şunu iptal edeyim. Şuradan zırh alayım. Üçlü var. Şu üçlüyü bitireyim. Bunun canı ne kadar kalmış? Tamam. Bunun canı ne kadar? 86. 1, 2, 3. Tamam.
Samet Varan. Savaşlı ile ilgili bir savaş paylaşmışlar abi. Anlamadım ama. Savaş gemisiyle ilgili mi? Emrah. Furkan eğer öyleyse büyük saçmalık. Bazı liderler çok revaçta, bazıları beş para etmez. Şu an aktif sağlıkçı liderin çıkma ihtimali Anna'ya göre daha fazla etkinlik. Samet onu izletir misin ha op bitince? Savaşla ilgili savaş paylaşmışlar abi. Savaşla ilgili savaş. Madalya sayısında sana yetişiyorum abi demişsin Özcan. Artık ben madalya kasmıyorum ama yetiş, sıkıntı yok. Emrah, etkinlik bitince o da diğer elit liderler gibi aynı orantısal olarak çıkacaktır. Şu an benim elit lider kısmının %145 deneme sonra sağlıkçı liderin çıkacağını söylüyor. Evet. Şimdi ne kaldı? Uyum kaldı, kanatlı kaldı. Bu uyum, biraz sabotaj yapalım. Tamam, kanatlıya sabotaj yapalım. Burada da bir şey kalmamış ama. Tamam. Evet gençler. Şimdi diğer hesaba geçeyim ben. Saldırmayı bekleyen var mı acaba? Hmm. Saldırmayı bekleyen yok gibi gözüküyor. Buradan bir başlayalım bakalım. Tamam. Şunu da değiştireyim. Anna'yı alayım. Tamam, burası da bitti.
Evet, kanatlı üssü. Kaldı bir tane üs. Onu da bitirelim de. Sonra mesajlara bakalım. Sorularınıza bakalım. Sohbetimizi edelim. Şimdi ne kaldı geriye? Uyum mu kaldı? Uyum biraz sıkıntı. Evet. Uyumda kabile bonuslarından lazercileri yükselttik, hızlandırdık. Şimdi de kontrol edemiyoruz. Şimdi şunu alalım. Şimdi şunu mu seçsek acaba? Evet. Anla seçili zaten. Ha. Şunu karpuzcu olarak değiştireyim. Tamam. Şuradan zırh seçelim. Araştırma yapıyorsanız arkadaşlar, her zaman söylüyorum. Gravürü birinci seviyeden ikinci seviyeye çıkartmadan önce dikkat etmeniz gereken şey zırh, adrenalin, sabotaj ve kimya. Bu 4 tanesini maksimum yapmadan ikinci aşamaya kesinlikle çıkartmayın. Buradaki parçacıklarınızı harcarken de sıralamaya göre harcayın. En azdan en çoka doğru. Örneğin 41 var, 50, 45 var, 41, 45, 52, 56 o şekilde. Sıralamayı da buna göre yapın. Buradan zırh seçtik mi? Seçtik. Şunları da bir tozlayalım. Uyuma bir bakayım. Umarım bitiririz. Yok, zaten 2 tane hesabım kaldı. %100 biter de. İkinci hesaba gerek kalmadan umarım biter diyecektim ama. Ya Allah belanı vermesin senin ya. Kahramanı öldürdük. Ya lazerciler çok hızlı gidiyor arkadaş. Bu ne ya? Kahraman da gitti. En azından jenleri indiririz artık. Yapacak bir şey yok. Girişteki bum topu yüzünden görmez dedik ama gördü.
İyi. İyi yırttık. Kahramanı daha girişte öldürdük ama iyi. Güzel yırttık. Elimize kolumuza sağlık. Evet, operasyonumuz bitti arkadaşlar. 10 saldırıda dubleks operasyonu bitti. Hepimizin eline koluna sağlık. Şimdi gençler, tekrardan ben ana hesaba geri döneyim. Sorularınızı oradan cevaplamaya devam edeyim. Başlayalım şimdi bakalım. Buyurun arkadaşlar, istediğinizi sorun, merak ettiklerinizi sorun. Tek tek cevaplamaya çalışayım. Genshin Impact oynadım demişsin. Etkinlik bitince... Evet, para zaten harcatıyor ama bir lider için 20k 30k para harcanır mı? Valla harcanmaz ama paranız varsa parası olanlar harcıyor. Örneğin şu dünya liderine bakın. Profil diyelim. Adam bütün liderleri maksimum yapmış. Yani çıkartmakla kalmamış. Hepsini maksimum yapmış. Hepsini maksimum yapmış maşallah. Yani bayağı bir para harcamış yani arkadaş. Şimdi elit liderdeki lidere ne varsa sana onu verir. Sağlıkçı lider bana ilk sandıkta çıktı. Valla ilk sandıkta çıktıysa tebrik etmek lazım. Bana hiçbir zaman ilk sandıkta çıkmadı. Evet. Abi karışık düzende klon piyade mi kullanayım yoksa yerine lazerci sayısını mı arttırayım? Karışık düzende arkadaşlar. Ben genelde öyle kullanıyorum. Şu. Bir gemi ağır silahlı. Bir gemi dondurucu. Bir gemi sağlıkçı. Bir gemi topçu. Ne etti? 4. 4 gemide lazer kullanıyorum. Ve Doktor Kawa'nın da taze kanını kullanıyorum. Yani ben genelde öyle kullanıyorum. Şimdi burada da şey çok işe yarıyor. Tabi varsa mutlaka bunu seçin. Teğmen Julius harika. Dediğim gibi mükemmel bir kalkan özelliği var. Kendi sağlığı da var. Hatta şansınız varsa birden fazla çıkarsa mesela ne diyor? Liderin saldırı hasarı, alınan hasarı her bir %1 için hasarı arttırır. Ekstra eğitim, pasif yetenek seviyelerini arttırır. Yeteneğinden gelen hasar önleme özelliği. Yani hasar önleme özelliği sürekli artıyor. Artı diğer birliklere verilen hasara da üzerine alıyor. Yani seviyesi arttıkça özelliği de maşallah artıyor. Zaten Anna'yı biliyorsunuz. Aman Linea'yı. Bu da Doktor Vitamin gibi çalışıyor. Hem Doktor Vitamin gibi çalışıyor. Bol bol sağlık veriyor. Hem de şurada kahramanların mesela kalkan görevi görüyor. Aynı zamanda Doktor Kawa'nın kalkanına benzer bir kalkan oluşturuyor. Anna'yı zaten biliyorsunuz. Anna maşallah o da şey gibi. Siz söyleyin. Karpuzcu gibi. Hasarı aşırı derecede yüksek. Abi Crash eğer normal birlik yerine proto birlik kullanacaksanız ben genelde bir gemi ya roketlerin bol olduğu bir yer varsa zırhlı helikopter tercih ediyorum. Roketlerin bol olmadığı bir yer varsa klon piyade tercih ediyorum. Yani adaya göre, karşımıza gelen adaya göre. Mümkün olduğunca haritada kullanmamaya gayret gösteriyorum ama operasyon için söylüyorum tekrardan. Mesela biraz önce ne yaptım ben? İsteseydim klon piyade seçerdim. Şuradan çıkayım. Yahu çık anasını satayım, şuradan çık. İsteseydim klon piyade seçerdim. Klon piyade yerine zırhlı helikopteri seçtim. Neden?
Çünkü bol miktarda şey vardı. Roket vardı. Şu roketlerle uğraşmamak için klon piyade yerine zırhlı helikopter seçtim. İşte buradaki boom topu da daha girişte beni mahvetti. Ha, bir tane arkadaş şey istiyordu. Şu Zoka saldırısını. Tekrar izleyelim. Arkadaşımız ZK, Mokka, Julia, Sayo, Falco. Ey maşallah. Bütün liderler çıkartmış Zokalara yönelik. Şunu izleyelim. Şimdi başka. Yeni gelen el bombacısı liderin isabet oranı diğerleri gibi değil. Birkaç video izledim. En öndeki tarete firesiz vuruyor. Ha, direkt vuruyor. Ve birden fazla tarete vuruyor Emrah. Evet, yeni gelecek olan el bombacısı lideri. Doktor vitaminle normal sıhhiyeci arasındaki fark şu arkadaşlar. Normal sıhhiyeci sadece sağlık basıyor. Ama doktor vitamin hem sağlık basıyor hem ekstra hız bonusu veriyor. Yani seni hızlandırıyor. Hem gereğinden fazla sağlık veriyor hem de senin daha hızlı hareket etmene, daha hızlı ateş etmene, seri bir şekilde ateş etmene yardımcı oluyor. O yönden çok önemli. O yüzden özellikle operasyonlarda normal sağlıkçı yerine doktor vitamin tercih etmek daha mantıklı. Ha, doktor vitamininiz yoksa doktor vitaminin yerine geçen işte şimdiki yeni ne vardı arkadaşlar? Elit lider Linnea. O da maşallah doktor vitamin gibi bir özelliğe sahip. Mini doktor vitamin diyebiliriz Linnea'ya. Tam bir doktor vitamin gibi değil. Ama hem hızlandırıyor hem kalkan özelliği var ekstradan. Kalkanı sağlıyor. Hem de anında sağlık paketine attığınızda anında birliklerin iyileşmesini sağlıyor. O açıdan baktığımızda Linnea bir nevi doktor vitaminin bütünmüş hali gibi bir şey. Ama normal sağlıkçı ne kadar işe yarar? O büyük operasyonlarda çok fazla işe yaramıyor. Süper havan gelse. Özcan ne yapıyorsun ya? Prototip silah olarak süper havan gelirse fena dağılırsın. Hem kapsam alanı neredeyse bütün haritayı kapsıyor. Hem de hasarı aşırı derecede yüksek. Ve vurduğu zamanda da mükemmel bir alan hasarı yaratıyor. Şimdi Doktor Vitamin. Sıhhiyecilerin kötü yanı şu. Normal sıhhiyecilerin geride kalıyorlar. Mesela ister haritada da oynayın, isterse operasyonlarda oynayın fark etmez. Geride kalıyorlar. Kendileri hasar alırlarsa mesela 6 tane sıhhiyeci çıkarttınız. Bir tanesi hasar aldı. Bütün sıhhiyeciler o hasar alan sıhhiyeciyi iyileştirmeye çalışıyor ama askerleri bırakıyorlar. Kendi başlarına hareket ediyorlar. Ve bu yüzden de geride kalıyorlar. Özellikle Doktor Kavan ve sıhhiyeci oynuyorsanız buna çok dikkat edin. Ama şeyin öyle bir özelliği yok. Doktor vitamini. Doktor vitamin hem iyileştiriyor hem de hızlandırıyor hem de kendinden önce askerleri iyileştiriyor. O da çok önemli bakın. Kendini de iyileştiriyor ama öncelik askerleri veriyor. Ve böylelikle kolay kolay askerler ölmüyor. Valla altını harcayacak yerim yok arkadaşlar.
Cephanelik maksimumda. Kahramanlarda da maksimumda. Sadece kahramanlarda artık şey yapacağım. Ne yükselteyim? Hadi şunu yükseltmeyi vereyim. Yani altın artık boşa gidiyor. Bakın kahramanlar da maksimumda. Şimdi artık savunmalı yükseltiyorum. Savunmalarda da havanları kuleleri bitirdim. Roketleri bitirdim. Bum toplarını bitirdim. Sığınaklar bitti. Şimdi havanları bitirdim. Havanlardan sonra şu robot atarları yükselteceğim. 4 tane robot atar var. Onları bitireceğim. Ondan sonra geriye şu top kalacak, makineli kalacak. Bir de alev silahları kalacak. Şimdi izlemişsinizdir ama telif yememek için tekrardan izlemek istemiyorum da. Şuradan bakalım. A new elite lieutenant is coming to Boom Beach, but this might be the worst. Umarım elite telif yet. gelmez. Lieutenant Kai is coming in the next season of elite recruitment, same as a Boom Pass cycle lasting from June 20. Bakın fire damage yani ateş gücü oldukça yüksek. Yani hasarı oldukça yüksek. Aynı zamanda alev sadece birden fazla tareti hedef almıyor. Aynı zamanda da ilk atışta oldukça güçlü bir ateş gücü veriyor. Yanma gücü veriyor. Hasarı veriyor. Yanma hasarı. No longer getting elite medic. You get more of a chance to get Lieutenant Kai with the other 5 lieutenants. And he is a grenadier squad leader. One of them in the boat, instead of firing normal shots, is gonna shoot boomerang shots at ricochet Bakın boomerang after its first target. birden fazla tarete That throws atış yapıyor. Aynı zamanda eğer enerjisi birikirse biriktiği enerjiyle de tek seferde yüksek bir yanma gücü veriyor. Bakın acayip bir yanma gücü var. Tek atışta indiriyor neredeyse tarete. It's just cool boomerang shot and just more damage to the closest building. Lieutenant Kai has about double the hit points and double the damage. And for his passive ability, instead of like a normal Gren, Evet gençler, var mı aklınıza takılan bir soru? Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz oyunla ilgili. Nasıl yakıyor? Boomerang'ın üzerinde bir tane aynı zamanda yanıcı bombası var. Attığı zaman tarete hem tarete hasar veriyor normal direkt olarak hem boomerang etkisi yaratıyor. Birden fazla tarete atış yapıyor ama ilk atış yaptığı tarete de yanma gücü veriyor. Yani yanma hasar veriyor. Aynı bizim şey gibi, meşale gibi. Meşale gibi yanma hasarı veriyor ve yanma hasarı da oldukça yüksek. Neredeyse bir tareti tek başına patlatıyor. Çok fena. Özcan, az kullanılan liderleri kullanmaya teşvik ediyor. Maalesef öyle. Yani el bombacısı ne işe yarar? Evet ilk seviyelerde belki işe yarar da artık belli bir seviyeden sonra el bombacısı bir işe yaramıyor. Zevkine sırf muhabbet olsun diye oynarsınız. Tank ne işe yarıyor? Artık hiçbir işe yaramıyor. Tank da şöyle artık işe yarıyor. Şu Doom fethi sayesinde en azından bir gemi eğer Doom fethi açıksa ve sadece Doom fethini değil aynı zamanda Doom fethinin bu şaf özelliği de açık olması gerekiyor. Şaf özelliği ikinci aşamada geliyor. Yani 2 kere sandıklardan Doom fethi çıkması gerekiyor. Şaf özelliği oldukça iyi arkadaşlar. Aynı sis gibi düşünün. Sis atar gibi. Örneğin şuraya bir tane örnek gösterelim. Dur bakayım. Şaf özelliği açık değil. Açık olmadığı için
Şuradan tank seçeyim. Şuradan da Doomfethi'yi seçeyim. Saldır diyeyim. Şu şaf özelliği ne işe yarıyor? Mesela roketlere attığımız zaman hasar vermesi gerekiyor. Bakın. Hem 4 tane roketi gördü hem de karargahı gördü fark ettiyseniz. Ama hasar vermedi. Neden? Şaf özelliği açık değil. Şaf özelliği açık olmasaydı burada hiç askerleri ileriye kadar götürmeye gerek kalmadan buradaki roketlerin hepsi ne olacaktı? Patlamış olacaktı. Şaf'ın öyle bir güzel yanı var. Yani şaf özelliğinizi aktif ettiğiniz takdirde kesinlikle bir gemi tank alın artık. Yani full tank oynanmaz ama sadece şu şaf özelliğini kullanmak amacıyla bir gemi tank kullanılabilir. Yani farklı saldırı taktikleri için. Evet Özcan, Teratbak versiyon 2'ye bekleriz demişsin. Evet arkadaşlar bizim ikinci timimizde yerimiz var. Teratbak versiyon 2 diye geçiyor. Bizim kendi timimiz zaten Teratbak. Bir de versiyon 2 var. Buyurun gelin. Orada da yerimiz mevcut. Yani bayağı bir yerimiz mevcut. İnanç. Abi 40 anahtar kartım var. Sence açmaya çalışayım mı? Yeni gelecek teğmeni mi bekleyeyim? Şimdi şöyle. Bu sağlıkçı çok iyi arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ama şuna dikkat edin. 40 tane anahtarınız var. Şuradan elit lider ala girelim. Bakın elit lider kısmında teğmen 75 yazıyor. Gördünüz mü? Bendeki istatistiğe göre söylüyorum. Sizde yani bunun anlamı şu. Bana göre söylüyorum. Yeni bir elit lider çıkabilmesi için yani şu teğmen lineanın çıkabilmesi için yaklaşık 70-75 tane bilet harcamam gerekiyor. Daha bende 4 tane var. Sizde 40 tane bilet olduğunuzu söylüyorsunuz. Şuradaki sayı 40-50 kadarsa kesinlikle lineayı çıkartın arkadaşlar. Şuradaki elit lider kısmından bakıyorum. Tekrar söylüyorum. Yani şu sıradan lider değil, elit lider. Elit lider kısmında şu teğmen sarı renkli teğmen yazanın yanında kaç rakam yazıyor? 75, 34, 9. Bunun anlamı 75 tane bilet harcadıktan sonra şu elit liderin lineanın çıkma olasılığı %100. Benim şu an %50 diyor. Belki ilk sandıkta da çıkabilir ama %100 çıkma olasılığı 75 biletten alakalı. Çıkma olasılığı yüksekse harcayın. Linea'yı alın. Linea gerçekten harika. Linea tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bir nevi doktor vitamin gibi çalışıyor. Şu doktor vitamin gibi çalışıyor. Bir ay kart biriktirmek gerekiyor. Aynen. Bir sonraki lider için de bir ay kart biriktirin. Bir ayın sonunda bütün kartlarınızı harcayın. Ahmet Sönmez. Abi aksesuarlar önerilen neler? Aksesuarlara gelince arkadaşlar. Tabi hangileri çıkmıştır, hangileri çıkmamıştır onu bir şey diyemem. Size tavsiyem. Yok bakalım ben de şunu mutlaka kullanın. Moral bozucu. Kesinlikle kullanın. Hatta birden fazla kullanın. 2 tane örnek olsun diye söylüyorum. 2 tane rokete bunlardan yerleştirin. Mutlaka bir tane şu yumurtadan kullanın. Yumurta patlattıkları zaman tareti karargâhtan birlik çıkıyor. Şemsiyeyi mutlaka kullanın. Ne yapıyor? Yaylım ateşiyle verilen hasarı gerçek anlamda azaltıyor. Sonrasında yine şu bulutu kullanın. Sis içerisinde giden olursa sisin içerisindeki birliklere ateş ediyor. Sonrasında şunu kullanın. Şoklayıcı. Sisin içinde bile gitseler fark etmiyor.
mükemmel bir hasar veriyor. Alan hasarı veriyor etrafta. Özellikle Zoka saldırılarına yönelik ve savaşçı saldırılarına yönelik mükemmel etkisi var. Yine aynı şekilde dondurucu. Bu da birlikleri yavaşlatıyor. Yine aynı şekilde Zoka ve savaşçı saldırılarına yönelik savunma yapıyorsanız şu ikisini mutlaka kullanın. Bakın tekrar söylüyorum. Zoka ve savaşçı saldırılarına yönelik savunma yapıyorsanız şu ikisini mutlaka kullanın. Yani şoklayıcı ile dondurucuyu. Sonrasında şunu mu %100 kullanın. Ne bu? Paratoner. Ben bunu maksimum yapmışım. Şok işlemiyor arkadaşlar. Ne kadar şok atarsanız atın şok işlemiyor. Çünkü şok süresini %100 azaltır. Yani bunu anlamı şu. İstediğin kadar şok at. Benim bu şok atar şoklanmıyor. Bakın. Bir de şuna dikkat edin. Tabii mavi heykelli olanlar için önerim. Mutlaka şunu kullanın. Kristal güçlendirici. Bu da mavi heykel bonuslarını arttırıyor. Örneğin bina sağlığını %30 ekstradan arttırıyor. Ya da bina hasarını %30 ekstradan arttırıyor. Yani savunma yapanlar mutlaka ve mutlaka şu kristal güçlendiriciyi kullansın. Onun dışında şunları kullanabilirsiniz. Üretime yönelik. Ne bu? Doğanın lütfu demiş. Yani bunları da nereye yerleştirirsiniz? Altın deposuna, aman şeye, dur şuradan göstereyim. Konutlara yerleştirebilirsiniz veyahut da taş ocağı, demir madeni, kereste fabrikasına yerleştirirsiniz. Üretimi artırsın. Eğer ganimete ihtiyacınız varsa, üretimi arttırmak istiyorsanız oralarda kullanabilirsiniz. Ganimete ihtiyacınız yoksa kullanmayın. Ben büyük olası çoğunlukla neye göre savunma yaptım? Şuradan tekrar gösterelim. Savaşçılara ve zokalara yönelik yaptım. Yani ne var? Bol miktarda şoklayıcı var. Artı dondurucu var. Yavaşlatıyor birlikleri. Artı şok engelleyici var. Artı moral bozucu var. Yani benim bunları kullanıyorum. Bir de şuna dikkat edin gençler. Renk olarak bir sarı renkli olanlar var. İki mavi renkli olanlar var. Bir de beyaz renkli olanlar var. Şimdi şu mavileri kilitleyeyim öncelikle de. Beyazlar çok önemli değil. Beyazlardan sadece ve sadece size tavsiyem şunu bırakın. Eğer kullanmak istiyorsanız, yani kaynak üretimini bırakın. Kullanmak istiyorsan, ama kullanmak istemiyorsanız sarı ve mavileri kilitleyin. Kilitledikten sonra parçala deyin. Tümünü seç deyin. Parçala deyip şuradan anahtar kazanın, modül kazanın. Tekrardan geleyim. Bakın bütün beyazlar gitti. Mavi, neden maviler? Aynıları beyazlarda da var. Mavilerin gücü daha fazla. Hem sağlığı fazla hem gücü fazla. O yüzden mümkün olduğunca mavi aksesuarları biriktirin. Beyazları biriktirmenize gerek yok. Onları parçalayarak jetona dönüştürün. Ve buradan bakalım başka. Şurada bir de şurada var. Bunları da rütbe atlat diyerek geldikçe ne yapacağız? Yükselteceğiz. Tamam. Sonradan tekrardan kilitleyin. Yanlışlıkla parçala deyip bütün aksesuarlarınızı harcamak zorunda kalırsınız. O yüzden önce kilitlerini açın. Sonra rütbe atlat deyin. Rütbe atlatma işlemi bittiğinde silinmemesi için yanlışlıkla hemen kilitleyin. Bu şekilde ne yapın arkadaşlar? Biriktirin. Yavaş yavaş maksimum yaparsınız. Sandık açtıkça bunları bu şekilde maksimum yaparsınız. Şimdi bunu zaten açmıştım. 2'ye mi çıkartmaya çalışsam acaba? 2'ye mi çıkartmaya çalışsanız? Valla siz bilirsiniz. 2'ye çıkması için
Tekrar söyleyeyim. Şuradan elit lider kısmında burada kaç tane rakam yazıyor? Teğmen kaç yazıyor? Eğer 40 yazıyorsa 50 yazıyorsa bunu çıkartmak için çaba harcayın. Ama 40-50 yazmıyorsa daha fazla 70-80 yazıyorsa boşuna harcamayın. Bir sonraki lidere harcarsınız biletlerinizi. Evet, diğer liderlerden de geliyor arkadaşlar. Yani sürpriz olarak illa lineer çıkacak diye bir kaydı yok. Yarın için Bumpas karargah yeni görüntüsü geliyor. Ya karargah görüntüsü yerine şu gemi görüntüsünü getirseler de çok iyi olacaktı. Zaten bol miktarda karargah görüntüsü var. Neredeydi bizim binalar? Heh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zaten karargah binası var. Normal şu çıkarma gemilerine bir tane görünüm ekleseler de çok iyi olacaktı. Onu yapmamışlar yine. Bir ada görüntüsünde hangisi daha iyi olur? Abi ada görüntüsünde hangisi daha iyi olur? Hangisi daha iyi olur diye bir şey yok. O tamamen sizin zevkinize. Şuradaki görüntünün bendekine göre söyleyeyim. İster normal olsun, ister bu olsun, ister şu olsun, ister bu olsun. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Hangisi daha iyi diye bir şey yok. Hangisi hoşunuza gidiyorsa benim en çok hoşuma giden şu korsan da ama korsanı alamıyorum. Kilitli. Kilitli olmasaydı kesinlikle korsanı alırdım. Yarın gelecek Bumpas'taki yeni görüntü de fena değil. Bumpas alırsanız zaten otomatikman gelecek. Ama sırf görüntünüz varsa ekstradan, mesela benim şu an ekstradan bir görüntüm var. İkinci bir görüntü almaya ihtiyacım yok. Dolayısıyla sırf görüntü uğruna Bumpas almayın. Ama gemilere yönelik bir görüntü çıksaydı %100 alırdım. Murat Koşal. Aksesuarları binaları nasıl yerleştiriyoruz? Aksesuarları binalar nasıl yerleştiriyoruz? Bakın şuradaki düğmeye basıyorsunuz. Şu sol alttaki düğmeye basıyorsunuz. Örneğin nasıl yapalım? Şunu kaldırayım. Kaldır. Bakın kaldırmak için bile şey istiyor. Dur. Şunu yani yanlışlıkla kaldırmanızı da engelliyor. Tamam. Aksesuarları nasıl yerleştiriyorsunuz? Bana ne diyor? 15 tane aksesuar yerleştirebilirsin diyor. Artık seviyenize göre. Tıklıyorum. 14 tane yerleşmiş. Bir tane daha yerleşeceğim. Eğer hiç yerleştirmediyseniz ya da şu an bendeki görüntüye göre söylüyorum eksik yerleştirdiyseniz bütün taretlerin üzerinde bir artı işareti oluşuyor. Bakın gördünüz mü? Örneğin ben roketin üzerine tıklayacağım ve direkt olarak aksesuarlar karşıma geliyor. Ben neyi ekleyecektim orada? Şunu ekleyecektim. Bulutu. Ekliyorum. Bakın dikkat edin. Eğer kilitlerseniz atama yaptı mı? Yaptı. Ama çıkartmak isterseniz kilidi kaldırmanız gerekiyor. Güzel. Bak ne yaptım ben? Hemen atama yaptım. Atama yapınca 15'e 15 bütün aksesuarlar eklenince taretlerin üzerindeki ya da binaların üzerindeki artı işareti ortadan kalktı. Bu şekilde istediğiniz taretin üzerine eklersiniz. Örneğin şunu kaldırayım. Tekrar göstereyim. Gördüğünüz üzere şu an hiçbir aksesuar gözükmüyor. Tıklıyorum. Bir tane aksesuarı ekleme şansım var. İlla e, topun üzerine değil de örneğin binanın üzerine ekleme yapacağım. Ne ekleme yapacağım? Örnek olsun diye atıyorum. Şunu ekleyeceğim. İstediğinizi seçersiniz. Ata dersiniz. Otomatikman atamayı gerçekleştirir. Silmek isterseniz de tekrardan üstüne gelirsiniz. Kaldır dersiniz. Tabii kaldırmak için şunun kilitli olmaması gerekiyor. Atama yapacağız tekrardan.
Seçtim. Şu yumurtayı seçtim. Ata dedim. Atama yaptıktan sonra kilitliyorum. Yanlışlıkla silinmesin. Ve bu şekilde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bütün 15 tane aksesuarı istediğiniz gibi yerleştiriyorsunuz. Tamamen tercih size kalmış. Sarı aksesuarlar daha güçlü. Mavi aksesuarlar ikinci sırada, beyaz aksesuarlar birinci sırada. Beyaz aksesuarlar kullanmanızı tekrar tavsiye etmem. Ha, mecbursanız kullanın. Beyaz aksesuarlardan tekrar söylüyorum. Zaten beyaz aksesuarlarda kullanacaksanız şu doğanın lütfunu kullanın. Kaynak üretimi yapıyor. Bol bol kaynaklarınızın üretimini arttırıyor. Yanılmıyorsam maksimum olduğunda %60'a kadar çıkıyor. Yani atıyorum altın konutun üzerine bunu eklerseniz altın üretiminiz %60 artıyor. Taş binasına yani taş fabrikasına bunu eklerseniz taş üretimi %60 artıyor. Yani beyazlar bu işe yarıyor. Beyazlar, bunun dışındaki beyazları kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Mesela şurada bir tane beyaz var. Hemen parçala diyeyim onu. Bir tane seçecek zaten. Diğerleri hepsi kilitli olduğu için seçmeyecek. Bunları neye dönüştürdüm? Jetona dönüştürdüm. Ha, peki jetona dönüştürdük de ne oldu? Güzel soru. Evet. Bakın ben bayağı yükseltmişim bunu. Örnek olsun diye bir tane daha yükselteyim. Ne seçeyim? Heh, şu şemsiyeyi seçeyim. Şemsiye nerede var? Dur şunu kapatayım. Bakın normal. Bende mavi heykel yok arkadaşlar. Normal şok atarın sağlığı 19.900. Ama üzerine şemsiye eklediğim zaman ekstradan sağlık eklemiş 2400 diyelim hadi. Bakın bu sağlığı arttıracağız şimdi. İzleyin. Sağlık %12'den %14'e çıkıyor. %14'ten %16'ya çıkıyor. Bu şekilde de şu jetonları da burada kullanıyorsunuz. Şimdi bakalım. Pardon. Şunu kapatayım. Tekrar kontrol edelim. Gördünüz mü? Sağlık 3200'e çıktı. Yani ekstra ilave sağlık 3200'e çıktı. Yani oradaki jetonları da bu şekilde harcayarak yani aksesuarların seviyelerini yükselterek sağlık değerlerini arttırmış oluyorsunuz. O yöne de güzel. Arkadaşlar şimdi burada Azde1R diye bir arkadaşımız var. Benim de takip ettiğim bir arkadaşım. %100 takip etmenizi tavsiye edeceğim bir arkadaşım. Bakın direktmen ben de zaten burada aboneyim kendisine. Şu an canlı yayında o da beni takip ediyor. Arkadaşlar bu sayfaya kesinlikle abone olun. Mükemmel dubleks saldırıları var. Hatta ve hatta sadece dubleks değil. Dikkat ederseniz liderlerle ilgili saldırılar da var. Arkadaşlar bu liderlerin tamamını kullanıyorlar. Bütün liderleri kullanıyorlar. Yani böylelikle şu saldırıları izlerseniz Azda bir arkadaşımızın sayfasında hem lider saldırılarını görmüş olursunuz. Bütün liderler özellikle operasyonlarda ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor. Hem
Duplex operasyonu ile ilgili bol bol video izlemiş olursunuz. Farklı taktikler izlersiniz. Yani az da bir arkadaşımız mükemmel bir oyuncu. Zamanında bizim time çok yardımı dokundu. Hatta hala diğer time de yardımı dokunuyor. Diğer timdeki ve bizim timdeki arkadaşlar da bu arkadaşın timine gidiyor geliyor. Yani mükemmel bir oyuncudur kendisi. Tavsiye ederim. Şimdi gençler, var mı başka aklınıza takılan? Boom için bütün canlı yayınlarını izliyor musunuz? Yani hepsini izlemiyorum ama izlediğim oluyor. Evet. Şimdi bizim tim arkadaşlarımız var. Değişik değişik diğer timlere gidiyorlar yardıma. Şimdi bu arada yengeç etkinliği göstereyim arkadaşlar. Nerede bizim yengecimiz? Hı. Timde en yüksek kim var? Riley. Nezir arkadaşımız var. 396 yapmış maşallah. Yerele bakalım. Yerelde birinci Nezir arkadaşımız. Küresele bakalım. Küreselde de 23. sırada Nezir arkadaşımız. Tebrikler Nezir. 10 tane Ay, dur. Numlok. Evet, Nezir arkadaşımızda 10 tane hakkı kalmış. Ben çok iyi oynamadım. Diğer hesaplara da zamanı olmadı ama yani oynayan arkadaşları tebrik etmek lazım. Evet gençler, var mı başka aklınıza takılan, sormak istediğiniz? Şu teğmenlerle ilgili bir şey söyleyeyim. Önce aksesuarlara bir bakayım tekrardan. Bakın arkadaşlar, burada şu sarı olanlar destansı. Oldukça güçlüler ve nadirler. Kolay kolay çıkmıyor. Burada ilginç bir püf nokta var. Eğer destansı sarı aksesuar almak istiyorsanız sıradan lider sandığı açın. Elit lider sandıklarında en fazla ender aksesuar çıkıyor. Destansı aksesuar çıkmıyor. Ama sıradan lider sandıklarında hem ender hem destansı aksesuar çıkıyor. Yani amacınız elit liderse kesinlikle elit lider sandığı açın. Ama amacınız destansı aksesuarları çıkartmaksa elit lider sandığı değil, sıradan lider sandığı açın. Ona çok dikkat edin arkadaşlar. Evet, Nezir arkadaşımız 400'e kadar gideceğim diyor. Tekrardan bakalım. Evet, 400 rahat yaparım diyor. Gayet güzel ilerlemiş. Gerçekten tebrik etmek lazım. Geçen haftaki yengeç etkinliğinde de ilk onda 2 tane arkadaşımız vardı. Yani yerelde. Şimdi de yine aynı şekilde.
Tebrikler. Evet arkadaşlar, var mı aklınıza takılan? Yoksa yayını kapatayım. Benim şu toz süreleri bitmesine az kalmış, yarım saat kalmış. Haritayla ilgileneyim biraz. Ondan sonra bakayım, kendime göre hareket edeyim. Evet. Yok anlaşılan. Teşekkür ediyorum arkadaşlar yayın için. Operasyonumuzu yaptık. Klasik 10 saldırıda bitirdik. Artık bir sonraki operasyon videosunda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.